Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. Şimdi 5. yıldayız. Beşinci sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Türkiye turumuzun ilk şehri Kütahya'dayız. Kütahya'dayız. Bursa sınırında başlayan yolculuğumuz Kütahya il sınırı ile birlikte devam ediyor. Önümüzdeki videolarda Kütahya'yı gezeceğiz. Kütahya ile ilgili gezmemizi, görmemizi istediğiniz, bildiğiniz yerler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hadi hep beraber Kütahya'yı gezmeye. Kaç bakalım. Evet, Kütahya'nın içerisindeyiz. İlk yolumuzun üzerindeki noktalardan birine doğru devam ediyoruz. Ben birazdan park edeceğim. Sonrasında da Gülden size nerede olduğumuzdan bahsedecek. Turumuzun ilk gezi noktası. Oyunumuzla, kuzumuzla, Max'imizle, bizle birlikte neredeyiz Gülden Hanım? Kütahya il sınırlarında Tavşanlı ilçesine giderken Pirik Vadisi kaya mezarlarından birini bulduk harita üzerinde. Deliktaş Pirik Kaya Mezarı. Hazır geçerken girip bakalım dedik. Hadi bakalım. Kısacık bir gezi olacak. Tanışlar başlamış oldu tekrar. Özlediniz mi Gülden Hanım? Bir yıl sonra. Özledim de terlik de pek hoş olmadı. Yolculuk terlikleriyle hemen hızlıca inince hiç böyle düşünmemiştim tırmanacağımızı. Delik taş diye anıyorlar. Yazılarda da öyle geçiyor. Gerçekten delik bir taş var kapı girişinde. Ama o yani sonradan oyulmuş muhtemelen. Üstü açık sanırım çünkü yukarıdan aşağıya ışık giriyor. Benim Çok bir buradan şey yok, gördüğüm bu kadar. birkaç bir şey daha ekleyeyim size. Bakın şurada merdivenler var. Bu üst tarafa doğru devam ediyormuş. Zaten yapı yıkılmış. Şu anda o mezarın üst tarafı da açık. Evet. Evimizi oraya park ettik. Ve ben yine her zamanki gibi tepelerdeyim. Evet, ilk durağımızı gördükten sonra yola devam edebiliriz. Evet, biz geldik. Gezdiğimiz, gördüğümüz yer kısacıktı ama yol üstünde durup bakmadan geçmek istemedik. Şimdi Tavşanlı'ya doğru devam ediyoruz. Harita incelemesiyle bulduğumuz neydi burası? Balıklı Park. Balıklı Park. Peki ne Tavşan. bu Balıklı Park? Tabii ki bir Şuna girmek istiyorum önce. Haritalarda incelemede 4 yıldız almış. Yaklaşık 710 tane yorumu bulunan bayağı Balıklı Göl olarak yazan bir park burası aslında. Geldik gördük. Bir kafenin önündeki küçücük ofis. Şimdi Gülden size gösteriyor orayı. Havuz var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Hemen Tavşanlı'nın içi. Evet, girişinde hemen. Neyse gördük. Buradan görmek yetti. Devam edebiliriz. Evet, yani kafeye girip çay içmeyeceğimiz için devam edelim biz. Evet. Tarihi Ada Köprüsü. Neden ada demişler buraya bilmiyorum. İnternette bir bilgi bulamadım bununla ilgili. Orhaneli çayı akıyor altından. Köprüyü birkaç sene önce restore etmişler. Hemen arkasında da güzel bir mesire, piknik alanı yapmışlar yeşillikler içinde. Otoparkı var. Biraz büyük çene. Evet, bayağı büyük. İçeride de bayağı piknik yapanlar var. Hatta tarhana kurutanlar var. Geçerken gördük.
Suyu tertemiz akıyor ya. Evet, çok güzel akıyor. Uzun zamandır böyle akan suyun en temiz halini gördük galiba. Tavşanlı Ada Mesireliği, Tavşanlı'nın en güzel mesire yerlerindenmiş. Yorumlarda okuduğuma göre aileyle gelmek için çok uygunmuş. Gördüğüm kadarıyla bir mescit var. Mescit haricinde ne deniyordu ona? Mescit. Ezan Mescit. da okunan bir yer. Sadece Mescit var. namaz Mescit değil de. namaz kılınıyor. Tuvalet var. Arka tarafa doğru çok büyük bir alan mevcut. Evet. Arka tarafta düğün salonu var. Bu taraf yine komple yeşillik ve ileride bir köprü daha var. Yani bu çay ya da akarsu bunun üzerinden geçip karşı Evet. tarafa da devam edebiliyorsunuz. Çok Karşı büyük tarafta bir yer. da bayağı büyük bir yer var gerçekten. Bu bölgelerde piknik yapmak için. Ve ayrıca temiz. Şunu onu söylemeden geçmek istemiyorum. Çöp Evet, görmedim çöp bu yok. alanda. Güzel bir yermiş. Ama biz gezmeye devam ediyoruz. Hadi gidelim. Yine yolumuzun üzerindeki Ekmekçi Baba Türbesi'ne geldik. Yani her şehirde olan aslında Somuncu Baba'nın Kütahya'daki Tahya versiyonu. türbesiymiş. Bayağı mesire alanı burası. Türbeyi görmekte zorlandık da birazcık açıkçası. Evet. Türbe neresi diye bakındık etrafa bayağı bir. Birkaç bina var. Binanın arkasındaki bahçe gibi olan yerde kamp sandalyeleriyle oturanlar var. Yani birinin eviymiş gibi gözüküyor orası. Evet, yani türbeden ziyade burası Evet. piknik Mesire alanı gibi. alanı, evet. Mesire alanı gibi daha çok kullanılıyor. O yüzden yola devam ediyoruz. Bu arada her gideceğimiz noktayı hareket etmeden hemen önce haritadan belirliyoruz. Gerçekten bu sefer çok plansız bir yolculuk. Ya çünkü çok karışık ve dağınık şekilde Evet. bir rota var önümüzde. Onu mümkün mertebe düz bir çizgi haline getirmeye çalışıyoruz. O yüzden birazcık karışıyor. Biz de birazcık karışıyoruz tabii Evet, bu aynı arada. noktalardan git gel yapmaktansa birazcık Z'ler, U'lar çize çize devam edeceğiz gibi Evet. gözüküyor bu turda. Bakalım. Ve nerede konaklayacağımızla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Neresi denk gelirse artık akşam üzerine orada konaklayacağız. Evet. Bu belki bir benzin istasyonu olacak, belki bir dinlenme tesisi olacak, belki güzel manzaralı bir yer olacak. Evet, şansımıza ne çıkarsa o saatlerde. O yüzden videoyu atlayarak geçmeyin sakın. Maceramıza devam ediyoruz. Şimdi yolculuğumuz Domaniç tarafına doğru. Yolumuzun üzerinde Hayme Ana Türbesi var. Hayme Ana Türbesi'ne gitmeyi zaten planlıyorduk. Ama şimdi geçerken haritalarda inceleme yaparken, daha doğrusu yorumlara bakarken gördüm ki bugün Hayme Ana etkinlikleri anma günü gibi düzenlenen, her yıl yapılan, Eylül ayının ilk haftasında olan güne denk gelmişiz. O yüzden yolda bir trafik. Evet, sormayın. Bakalım nasıl bir kalabalıkla mı karşılaşacağız? Etkinlik alanını sanırım başka bir yerde yapmışlar. Kutsal anma alanı gibi bir yer daha gözüküyor haritada. Buraya kadar gelmişken zaten yolumuzda geçerken uğrayıp öyle görelim bakalım. Servis minibüsleri ayrı, ileriye doğru tepe komple ve 2 sıra araba sırası. Sağlı sollu parklar sanırım. Trafik polisi. Geçeyim mi? Çekmeyeyim dedim trafik polisine ama. Ama o geç dedi. Sen dur diyorsun. Ey Trafiği oğul, salıyor. ecdat topraklarına hoş geldin. Tören alanına buradan da giriş varmış yürüyerek. Biz türbeye doğru gidelim. Herkes yukarı gidiyor. Evet. Polisler, jandarmalar işaret ediyorlar. Yukarı yukarı. Biz hayır aşağıya aşağıya. Millet gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Ama buralar bile araba dolu, bakar mısın? Aa, evet, Tam inanılmaz. gerçekten gününde gelmişiz. Senede bir defa yapılan anma töreni. Arabayı park etmek için bir yer arıyoruz şu anda. Bu arada köyün içinde gezerken böyle çok güzel evlere de tanık olabilirsiniz.
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır demiş. Tam tören anına denk geldik. Vali gelecekmiş. İçerisinde vali gezecekmiş önce. Sonra anma alanına çıkacakmış. Biz de onu bekliyoruz. Gülden'in vali gelmeden önce fotoğraf yakalama çabaları. Bu arada vali bey geldi. Seremoniden geçip içeriye girmesini bekliyoruz. Sonrasında da biz girip bakacağız. Sevgili Gülden Hanım, Hayme Ana Hayme Ana deyip duruyorsun. Kimdir bu Hayme Ana? Evet. Hayme Ana, Oğuzların kayı boyundan Gündüz Alp'in eşi, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in, yani o zamanki Osman Beyliği'nin, Osman Bey'in ninesi. Göç ederek buralara kadar gelmişler ve işte yayla döneminde bu bölgede vefat etmiş. Mezarı da vefat ettiği yerin yakınlarında bu yere gömülmüş. 1892 yılında da türbeleştirilmiş. Açamadım. Neydi? Osmanlı'nın şeyleri deliler miydi? Olabilir. Evet, yaklaşık 1 saatlik beklemenin sonucunda Hala bekliyoruz. içerisi hala çok kalabalık. O yüzden içerisine çekme gibi bir durumumuz söz konusu değil size. Maalesef üzülerek söylüyorum. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Ay köpüşe bak, Max'e benziyor. Siyahı çok fazla sadece. Ne havladın be? Gel. Vah dedi vah. Kaçmış insanlardan. Evet gene kaçıyor bak. Bu kalabalık nedir böyle ya diyor. Ne geldiniz benim köyüme. Halen daha Hala gelen geliyorlar. Belediye mensupları. Valiyle bir açılış yapıldı. Sonra bir aile geldi. Şu anda hala akın akın geliyorlar. akın akın geliyorlar. Yani bizim oraya girmemiz bugün çok mümkün değil gibi görünüyor. Size içerisini göstermek isterdik ama bu kalabalık asla bitmez. Ama yolunuz bu tarafa düşerse hani hem türbeyi ziyaret edin hem de şu tarihi evleri görmenizi çok isterim. Çok güzel bir yer eski gerçekten. bir Türk köy evi. Köyü. Eski köy evleri de var, çekmeye çalıştık mümkün olduğunca. Yenileri zaten her yerde var olanlardan olduğu için göstermedik size. Burada girişinde çok güzel bir Haymana çeşmesi var. Türbenin girişinde de var. Her geçen suyunu içti, elini yıkadı. Güzel bir yer. Şimdi yola revan olma vakti. Biz yanlış zamanda denk geldik ama. Kesinlikle öyle. Hadi bakalım. Ah. Evet. Gerçekten evet. Ay çok yürüdük. İnanılmaz bir kalabalık. Evet yani Yanlış otopark zamanda. alanı olarak da yukarıdaydık. Bayağı köyün içine geri yürüdük tekrar türbenin oraya. İşte tam biz girecektik. Jandarmalar dedi ki vali gelecek, o yüzden beklemenizi rica ediyoruz. Valla 1 saatten fazla bekledik. Evet. Valinin arkası kesin dedi diğer belediye mensubu arkadaşlar. Diğer devlet erkanı da gelince tabii Diğer iş karıştı. yetkili abiler. Ondan sonra şimdi yukarıdaki kutsal alan var, anma alanı. Bu arada şunu söyleyeyim hemen. Eskiden buradaki bu yıllık anma ritüellerini köylüler kendileri yapıyorlarmış ve bir süredir belediye dahil olmuş bu duruma. O yüzden bu kadar çok büyümüş olay. Yukarıda çok yukarıya yürümedik. Türbeye inerken gördük. Pazar var ya, işte yerel ürünlerin satıldığı, aynı zamanda kıyafetlerin falan filan da olduğu bir şenlik alanı gibi düşünün yani. Öyle bir anma günü yapıyorlarmış burada. Evet. Bize de görmek kısmet oldu ucundan Evet, kıyısından. 1 saat boyunca aynı yerde dikilince çok fazla şey yapamadık. Evet. Size de etrafı gösteremedik ama Çok kalabalık oldu saat çünkü gerçekten. şu an 5.30-6'ya yaklaşıyor. Evet. Maksimum mama saati ve bizim yer bulmamız gerekiyor. Evet. O yüzden biraz hızlanacağız. Bakalım bu akşam nerede konaklayacağız? Evet, haritada henüz bir sonraki noktaya karar vermedik. Tatatatadım. Biz yine karavanı şuraya bir yere park ettik. Ve yolumuzun üzerinde tarihi Osmanlılara kadar dayanan Domaniç Söğüt arasında, yani Osmanlı göç yolunda bulunan bir yere geldik. Şimdi ben girmeden hemen göstereyim size. Burası Osmanlı Gözetleme Kulesi'ymiş arkadaşlar. Şurada fırın varmış, çok güzel. Ben bayılıyorum böyle köy evlerine.
Şu bina da çok güzel. Kütahya sınırları içerisinde yine muhteşem bir konum, muhteşem bir lokasyon. İnanılmaz güzel, tarih kokan köy. Şuradaki manzarayı size anlatamam. Yani kelimeler yetmez. Müthiş. Şimdi artık müsaade olursa konaklayacak bir yer bulacağız. Bakalım haritada bir yer görüp geri dönmezsek hemen. Evet, camiye giren bir dedemiz bize hemen. Nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin. Yukarıda güzel bir yer var dedi. Esas yer dedi, yukarıda dedi. Burası dedi, sonradan yapılmış dedi. Şimdi bize bir yer tarif etti. Hemen Oraya doğru dönüyoruz. hemen oraya gidiyoruz. Ben bir kendimi düzeltebilirsem. Şimdi abinin dediği yer burası ama burası düğün salonu olmuş. Mesire alanında diyor ama kapıları kapalı. Evet, kapılar kapalı ama şunu göstermek istiyorum ben size. Şu manzaranın mükemmelliğine bakar mısınız? Çok iyi ya. O zaman artık konaklayacak bir yer bulalım. Hadi inşallah. Maniş'e geldik ama Maniş'te haritada hiçbir şey yok. Bir tane bir piknik alanı gibi bir yer var. Bakalım ne yapacağız. Domaniç'in içine gelmişken hemen yedek tüpümüzü doldurduk. Şimdi buralarda bir çamlık var. Bakalım orada konaklayabilecek miyiz? Önce bir orayı deneyelim bu kadar yaklaşmışken. Canım haritaların bizi soktuğu sokaklar. Halbuki alt tarafta ana cadde var. Yok, illa böyle sokaklardan gideceğiz. Tırmanacağız, ineceğiz. Daracık yollara denk geleceğiz. Bir çamlık uğruna mazotun canını okudular. Çamlığı bulduk. Buralar hep çamlık. Ama kapısı kapalı bu çamlığın. Zaten açık olsa da karavanla girip durabileceğimiz bir yer yok. Otopark alanı yok. Yol var. Yol kenarı var ancak. Evet, Yol maalesef. kenarında da konaklamak istemiyoruz şu erken. Çamlıkta kapı duvar. Çamlık böyle kapalı. Kilitlemişler çamları. Yani etrafa da tel örgülerle çevrili. Domaniç. Selamlar, sevgiler. Hoşça Yola kal. devam. Buradan geçebilecek miyiz? 3 metre diyor ama yer yeni doldurulmuşsa hiç 3 metre olmayabilir orası. Makineye bakacağım. Tamam geç. Ne kadar fark vardı? Da bacağına bir karış falan var. Bir karış. Tahmin ettim de belli olmuyor. Şimdi Evet, orada 3 metre yazıyor ama işte yer zemin yeni yapıldıysa aynen. motorcu gençler. Yer yeni yapıldıysa bir şeyse ya da tabelayı yanlış koydularsa bacayı uçurma şansımız var. Çünkü bir defa başımıza geldi ağaçlık bir alanda. O yüzden biraz daha temkinli yaklaşıyoruz. Kurt yavrusu. Mavi gözler. Evet. Dağlar ne güzel gözüküyor ya. Güneş vurmuş bazı yerlere. Manzaramız efsane. Teşekkürler. Ve konaklayacak yer ararken yine gezecek bir yer bulduk. Gezmelere doyamıyoruz bu sefer. Hadi bakalım nereye gelmişiz. Sıkçamı Tabiat Anıtı'na geldik. Ama önce küçük bir işimiz var. Tolga iş başında Max'le birlikte moladalar. Onlar bir gezsin gelsin sonra biz içeri gireriz. Mızık çamı aslında bir kara çam ağacı.
Hayme Ana torunu Osman Gazi'yi bu çam dallarında kurulu salıncakta avutup büyütmüş ve 1987 yılında devrilen ağaç anıt ağaç olarak verniklenmiş, koruma altına alınmış. Böyle güzel bir anıta çevrilmiş. Boyunun 11 metre olduğu tahmin ediliyor. Çapı 1 metre 55 santim. Devasa bir çam ağacı. Ve tabii ki Hayme Ana'dan sonra bu tarafa gelen ziyaretçiler. Mikrofonum kapalı da biraz yaklaşıp da konuşayım. Böyle ufak bir dinlenme alanı yapmışlar. Yakınına kadar gelmişken görmeden geçmek istemedik. Evet, bu sefer konaklayacak yer bulma konusunda çok eminiz. Var mı bir yer, çıkar mı dersin? Çıkar bir yer çıkar. Domaniç'ten de ayrılıyoruz. Domaniç'te de yer bulamadık. Aslında bir yer var daha gidip görmek istiyorduk. Haritalara eklemiştik. Ilıcak su, su kaynağının olduğu çok güzel bir çay bahçesi, havuzunda balıkların bol bol gezdiği bir yer var. Çok hoş ama orada konaklamamız mümkün değil. Ve bugün pazar. Orası ana baba günüdür. Konaklamayı bırakın muhtemelen park edecek yer bile bulamayız. O yüzden orayı es geçiyoruz. Ya zaten köy içi orası. Hani Evet, daha çok... önce gidip görmüştük de zaten. Bir gösterilebilecek bir yer yok. Evet, biliyoruz. Yok, konaklamaya uygun bir yer değil zaten orası. Hani gezmeye okey. Evet. Gülce'nin dediği gibi köyün içinde bir su var. O suyun içinde balıklar var. Alabalık lokantaları var bolca. Yolunuz düşerse gidip görün. Güzel bir yer ama karavanla konaklamak için zaten uygun bir yer değil. O yüzden yola devam ediyoruz. Bir sonraki sahnede inşallah konaklama yeri bulmuş olacağız. Derken Kütahya şehir merkezine geldik. Evet. Gece Kütahya'dayız. Merkezde bir yer bulabilirsek kalacağız. Eyvah aç ışığı. Aç. Aç ışıkları aç. Yer bulduk. Sonunda 5. ya da 6. deneme galiba, bilmiyorum. Emin de değilim. Yani en azından diyorduk ki yol üzerinde benzinliklerde konaklarız. Yok. Yani Kütahya merkeze yaklaşırken 2 tane vardı sadece. Yani park edecek yeri yok. Yola çok yakın ufaktı. yerlerdi. Çok ufaktı bir de Evet. benzinlikler. O yüzden park edemedik. Şimdi tam Kütahya'nın göbeğinde bir parka çöktük diyebilirim. Evet. Ama birkaç tane çekme karavan var. Evet. Bir tane motokaravan 3 var tane hemen çekme arkamızda. karavan vardı. Bir tane motokaravan vardı. Yol tarafında bir tane yine motokaravan ve bir tane çekme karavan vardı. Bu araları dereleri bulduk. Trafik sesi yok. Güzel bir park. Bu arada hemen arkamızdaki motokaravan takipçimizmiş Evet, bizim. bir takipçimizle karşılaştık. Hoş geldiniz ve Rahatsız etmeyelim diye böyle bakına yerleşirken indik aşağıya, önce bir kontrol ettik. İşte onlardan bir tık uzak kalalım diye. Bir gece kalacağız zaten. devam edeceğiz yarın. Yarın gezmeye devam edeceğiz. Sonra işte tanıştık, onlarla karşılaştık. Yüz yüze yazışmıştık daha önce zaten. Evet. Engelsiz Karavan Instagram'dan takipleşiyoruz. Daha 5 dakika ayak üzeri sohbet ettik. Çünkü o kadar yorulduk ve o kadar acıktık ki hemen yemek faslına Evet, geçeriz. hızlıca yemek faslına geçeceğiz. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ne yapayım? Aşkım. Herhangi bir şey. En hızlı. Ha, öyle mi? Ekmek arası tavuk döner. Yapamayız. Tavuk dönerimizi yedik. Tamam. Ekmek arası ne varsa. Bakalım. Ne varsa. Bakalım ne bakalım. çıkacak mutfaktan. Ben sana domates vereyim. Tatlım domatesin. Biber. Soğan olmaz. Biberin. Dur, hep kaldırma onları. Ben birer tane alayım. Geri veriyorum sana. Bir de süspansiyonumuzu hemen kullanarak Evet. mutfağın bu tarafını biraz yukarı kaldırmamız lazım. Hafif geriye eğilmeyiz. Süspansiyonumuzun ikinci kullanımı. Bilmeyenler için hemen söylüyorum. Süspansiyon sistemimizi On-Air süspansiyondan yeniledik. Yeni jenerasyon bir süspansiyon taktık. Ben kullanırken inanılmaz zevk alıyorum çünkü çok pratik.
2 önceki videoda tanıtımını paylaşmıştık. Merak ediyorsanız izleyin. Süspansiyon avantajı. Aramadık. Burası eğik mi, yamuk mu, bozuk mu diye. Sadece mutfak tarafımız biraz düşük. Tabii ki ön taraf da düşük ama bizim ihtiyacımız olan arka taraf olduğu için çok önemsemiyoruz ön tarafı. Nasıl? Biraz daha olsa daha iyi olabilir. Mümkünse. Ben bu arada hazırlıklarıma devam ediyorum. Tamamdır. 6 bardayız. Park barı. 6 bar. Evet. Teşekkürler. Ben de en hızlı pratik menemen. Süpersin. Ekmek arası yapabilecek ancak peynir, zeytin, hani kahvaltılık olabilir, sosis, salam. Onları da kahvaltıya bırakalım Hayır, bence. hayır, menemen Menemen tatlım yapayım. yapıştır. Bulaşıktan da yırtalım, bakır tavayla. Evet. Sıyıralım iyicene dibine. Bunları yıkamıştım zaten aldığımızda ama yine bir sudan geçirelim değil mi? Yeni kokular koklamakta. Şey de bırakabiliriz, katlı da bırakabiliriz. O da olur. Tek tava ya zaten. Tavadan yeriz. Şimdi şöyle yaptığımız zaman. Tamam. Acıktık, yorulduk. Kaç nokta geçtik bugün ya? Çok gezdik. Çok gezdik. Bir günde Kütahya'nın yarısını gezdik. Bugün, Zorlasak şehir merkezini de gezecektik galiba. bugün 150 kilometrenin üzerinde yol yaptık tek Evet. günde. Evet. Bilmem anlatabiliyor muyum? Acısını çıkardık gezmediğimiz günlerin galiba. Evet. Yalnız bu tur sevgili dostlar il Türkiye turu muhtemelen biraz daha farklı gelişecek. Çünkü işte bu sizin izlediğiniz 3. video çok hareketli oluyor. Değil ki. Evet 2. Doğru. Doğru diyorsun. Ben süspansiyonda dahil ettim. Evet. İkinci video çok hareketli ve çok hızlı gidiyoruz. Bu bizim yakıt sarfiyatımızı önemli oranda etkileyecek gibi duruyor. Evet. Şimdilik görünen o. Peki sizler bu durumda ne yapabilirsiniz? Bizim üretmiş olduğumuz acil durum bilekliklerinden satın alarak açıklama kısmında linki yazıyor. Acil durum bilekliklerinden satın alarak Pardon. oho! Bir saniye daha. Tamam. Bizlere destek olabilirsiniz. Acil durum bilekliği dediğimiz nedir? Hemen kısaca bahsedeyim. Mesela bu kolumdaki bileklikte bir adet magnezyum çubuğu mevcut. Bir adet düdük mevcut. Pusulası mevcut ve derecesi mevcut. Ve kesici aynı zamanda da ateş başlatıcı bir çubuğu mevcut. Şurada da toolbar denilen ufak tornavida uçlarından tutun da şöyle açılırsa şöyle kesici, ip kesiciye aletine kadar, anahtarlık aletlerine kadar çok fazla bir toolbarı var. Bu aynı zamanda hayatta kalma bilekliğidir. Deprem bilekliği olarak da geçer. Sesinizi duyurmak için şuradaki düdük yardımıyla sizi duymasını istediğiniz insanlara duyurabilirsiniz. Özel bir bileklik. Şu anda gösterdiği Tolga'nın klipsi özellikleri olan bu bilekliğe ait. Bunun gibi Evet. pek çok farklı özellikte pek çok farklı çeşit var. Sadece bileklik değil, anahtarlık çeşitlerimiz de mevcut şu anda. Evet. Çeşitlerimizi çoğaltacağız. İnşallah talep görür, rağbet görür ve bu konuda destek olursanız çeşitlerimizi çoğaltacağız. Aklımızda birkaç fikir daha var. Evet, kadınlar için Sektörde. ayrı versiyon var, erkekler için ayrı versiyonlar var, çocuklar için ayrı versiyonlar var. Bunların hepsine sayfamızda, Shoper sayfamızda ulaşabilirsiniz. Kullandığımız ip Paracord 660 tip 4 özel bir iptir. 310 kilo kopma mukavemeti vardır. Hani piyasada göreceğiniz çamaşır ipiyle yapılmış acil durum bileklikleriyle kıyaslamayın sakın. Evet, özel bir paracord ipine sahip. Kesinlikle öyle. Özel bir paracord ipi ve tamamen özel klipslerle birlikte bu ürünlere Bizim sahip özel olabilirsiniz. üretimimizle. Aslında en güzeli de o değil mi sizce de? Evet. Bizden bir hatıra kalacak sizlere. Bence bunu da değerlendirin ve Shoper mağazamıza mutlaka bir göz atın derim sevgili dostlar.
Reklamlara ara verdik. Ne Hayır, durumdayız? desteklerinizi bekliyoruz. Kesinlikle öyle. Ayrıca YouTube'da katıl butonuna basarak kanalımıza aylık abone de olabilirsiniz. Onun da farklı ücretlendirme seçenekleri var. Yani destek olmak istedikten sonra destek şekli çok arkadaşlar. Ama en büyük desteğiniz videolarımızı izlemeniz, videolarımızı beğenmeniz. Bu tur için özellikle gittiğimiz şehirlerle ilgili tavsiyeler vermeniz. Mesela özellikle ilk videolarda. Kesinlikle öyle. Çünkü tavsiyenize ihtiyacımız var. Evet. Şehir içlerinde bugün mesela biz işaretlediğimiz yaklaşık 8-9 tane farklı nokta vardı. 15'in üzerinde nokta gezdik. Evet, Size fazla gezdik. Evet. Sadece en son bahsettiğim Ilıcaksu tarafına gitmedik. O da işte bildiğimiz ve konaklamamıza uygun, saate uygun bir yer Yani olmadığı için çok uğramadık size oraya. de göstermemiz gereken Evet. çok önemli bir yer değildi. Yani hani çok böyle enstantane bir yer değildi. O yüzden İnşallah bu videoda şey gezdiğimiz yerleri siz de beğenmişsiniz. Özel yerlere gitmeyi, özel yerleri görmeye çalıştık. Yolumuzun üzerindekileri es geçmemeye çalıştık bazı yerleri. Bakalım bu tur böyle, yani bu Türkiye turu yolumuzun üzerinde neresi varsa biraz böyle dolana dolana Kütahya'yı şu anda şey yaptık. Buradan girdik, yukarıya çıktık, geri döndük, aşağı indik tekrar falan diye bir karmaşık gidiyoruz. Ben bu turu nasıl ifade ediyorum biliyor musunuz dostlar? Bu tur ile girdiğimiz zaman birçok eskiler bilir. O tuşlu telefonlarda yılan oyunu vardı. Evet. Böyle döne döne bu tur öyle gidecek. Evet, o yüzden mazotumuz Döne biraz döne. fazla bitecek gibi O yüzden gözüküyor. desteklerinize ihtiyacımız var. Lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin. Evet. Şimdi biz bir yemek olayına iyicene bir dalalım. Çünkü ikimiz de biraz ufaktan Çok yorulduk. yorulduk. Akşam saat kaç oldu? Biz Çok sabah oldu. erkenden kahvaltı yaptık. Saat 8.30'u geçmiş neredeyse. Ben de hemen Gülden'e yardımcı olayım. Yemekten sonra bir kahve sohbetinde görüşmek üzere. Hadi bakalım. Sofrayı kur o zaman. Hadi bakalım. Ben de ayaklarımı aşağıda arkadaş uzandığı için uzatamıyorum. O yüzden böyle bağdaş kurdum. Evet. Ya çok yorucu bir gündü ama şimdi dediğim gibi biraz önce de bahsettim size. İl il Türkiye, şehir şehir Türkiye turumuz 81 şehrimizi birden kapsayacak arkadaşlar. 81 şehrimizi birden gezeceğiz. Bizim kafamıza göre gezeceğiz. Bizi daha önce izleyenler Türkiye Kıyı ve Sınır Şeridi turunda biliyorlar. Eğer izlemediyseniz, ilk defa bizimle denk geliyorsanız Türkiye Kıyı ve Sınır Şeridi turumuza da göz atabilirsiniz. Böyle çok bilindik, çok böyle popüler olan yerleri gezmeyi çok sevmiyoruz. Gülden'in biraz önce size bahsettiği gibi daha çok doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Evet. Ve Antik kentler varsa antik kentleri ziyaret etmeyi seviyoruz. aynen öyle. Ve bu kanalın kuruluş amaçlarından bir tanesi de karavan hayatını bütün doğallığıyla sizlere aktarmaya çalışmak. Yaşadığımız aksilikler olsun, yaşadığımız güzel anılar olsun, Anlık çekim farklı yaptığımız deneyimler için. olsun. Bunları hep size aktarmaya çalışıyoruz. Anlık çekim yapıyoruz. Kurgu yapmıyoruz. O anda ne gelişiyorsa sizler de Evet. onu izliyorsunuz. Bugün ne kadar yol yaptıysak, nereleri gezdiysek sırasıyla aynı şekilde çekmeye devam ettik sizinle paylaşmak için. Ve bundan sonra da gittiğimiz her bölgede neyi seviyorsak, neyden hoşlanıyorsak ona göre vakit geçiriyoruz. Ücretli alanlarda konaklamıyoruz. Belirli kriterler var tabii bu Evet. konuda. Mesela yaylaları var, Topuk Yaylası var. Birkaç yayla daha var. Topuk demeyecektim de çıktı ağzımdan artık kaçtı. Birkaç yaylası daha var diyerek toparlarız. Kütahya'da evet yaylalar var. Araştırdığımızda ücretli olduklarını gördük. O yüzden oraları es geçtik. İkinci faktör, Türkiye turunda da yine kıyı sınır şeridi turunda olduğu gibi dışarıda yemek yemeyeceğiz. O yüzden bize videolarda öneride bulunurken lütfen şurada şu meşhur bunu yiyin demeyin. Evet, dışarıda yemek yemeyeceğiz çünkü mutfağımız yanımızda geziyor ve gider kısmındaki en büyük kalemlerden bir tanesi dışarıda yemek yemek. O Evet. yüzden biz bu turun vahameti açısından
onu Evet, yapmamamız mazotu çok lazım. fazla harcayacağımızı düşünürsek mümkün olduğunca bütçemizi kısmamız lazım. Evet. Para kazanmak için bileklikler satmamız lazım. YouTube'dan izlenmemiz lazım ki gezebilelim. Çünkü malum içerisini yeniledik, tadilat, tamirat, bütün Bütün birikimi birikimimiz buraya gitti. yatırdık. Bütün birikimimiz gitti. Öyle işte sevgili dostlar. Yani bizde durumlar böyle. Videonun başında ve bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi sizlerin de Kütahya'da bak burayı mutlaka görün, burası tam sizlik bir yer dediğiniz yerler varsa ya da işte Kütahya'da şunu mutlaka görmeden geçmeyin, es geçmeyin, şurada Evet. şu var dediğiniz bir yer varsa bunları yorumlara da yazabilirsiniz. Bizim Instagram hesabımıza da bunları paylaşabilirsiniz bizlerle. Instagram'da da Gül'den daha çok gündelik paylaşımlar yapmaya gayret edecek. Hikayeler kısmında özellikle. Ama onun haricinde video kısmında haftada 2 videoyla YouTube'dayız. Artık daha sık görüşeceğiz. Biliyorum çok çok fazla mesaj geldi. Hatta hiç yorum yapmayan takipçilerimiz bile artık merak ettikleri için sürekli neredesiniz, ne yapıyorsunuz diye Evet. yazmaya başladılar. Geldik, buradayız. Geldik buradayız. Şimdi top sizde. Evet. Kanalımızı daha ileriye taşımak için kanalımızı eş, dost, akraba, WhatsApp grupları ne varsa paylaşın. Evet, izleyip beğenebileceğinizi düşündüğünüz eş dostunuza gönderirseniz kanalımızı, onlar da bizi izlerlerse ayrıca memnun oluruz tabii ki. Bu arada karavan hayatımızın 5. yılındayız. Evet. Tam 5. yılın zamanlı. içindeyiz. Evet, tam zamanlı karavan hayatımızın 5. yılının içerisindeyiz sevgili dostlar. Ayrı. Bu da ayrı bir mutluluk katıyor Evet. bize açıkçası söylemek gerekirse. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Çok. 5 yıl. 5 yıl. Buraya geldiğimizde karşılaştığımız takipçimiz de dedi ya, Evet. sizin videolarınızı izliyorduk, sizden örnek aldık. Biz de 1 yıldır karavanla geziyor ve yaşıyoruz. Evet. Ne güzel işte Çok bir güzel. yıldır başkaları da bizimle beraber geziyor. Siz zaten izleyerek gezenler ayrı ama yollarda karşılaşıp tanıştığımızda da böyle çok mutlu oluyoruz. Evet. Mesela onlar Kocaeli tarafında oturuyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Yazışmalarımızdan Aha. hatırlıyorum. Plakaları İstanbul plakası ama Kocaeli'nin üst taraflarında bir yerde oturuyorlar. İşte bir gün böyle bir yerlerde karşılaşıp sohbet edebiliyoruz. Çok Aynen keyifli öyle. anlar geçiyor. Çok güzel dostlar ediniyoruz yüz yüze buluştuktan sonra özellikle. Samimiyetimiz daha da artıyor. Şimdi bizim takipçi sayımızı az görüp abone ol tuşuna basmayan bazıları var. Ben biliyorum onları. Oradaki rakamlar bizim için önemli değil. Evet. Oradaki o azıcık olan rakam gerçek insanlardan oluşan bir topluluk. Kesinlikle. Ve bu topluluk her geçen gün daha da büyüyor. Gördüğünüz gibi işte Bu yüzden yollarda her gittiğimiz karşılaşabiliyoruz. yerde mutlaka birileriyle karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Yolda kornalaşıp selamlaşıyoruz. Aynen Çok öyle. güzel oluyor. Çok Çok keyifli güzel anlar. oldu. O yüzden rakamlara takılmayın sevgili dostlar. Biz takılmıyoruz. Biz de ücret vererek şu anda 100.000 aboneye ulaşmış bir sayfa olabilirdik. Ama onlar bizim yapacağımız işler değil. Hep diyoruz az olalım, öz olalım. Böyle çok daha keyifliyiz. Gerçek insanlarla, gerçek bireylerle temas kuralım. Bizim için önemli olan o. Birilerinin hayatına dokunabilelim. Kesinlikle. Birilerinin kafasında bir ışık uyandırabilelim. Bizim için en büyük nimet o. Zaten YouTube'u başta açma amacımız da bu değil miydi? Karavanı Evet. yaparken biz yapıyoruz ve biz yapabiliyorsak yapmak isteyen herkes yapabilir. Örnek olsun. Nasıl yapılır? Yardımcı olmaktır Evet. bizim amacımız. Sonra gezerken keza geziler de aynı şekilde. Çalışmadan, sabit bir işi olmadan, başka bir geliri olmadan Türkiye turu yapılabildiğini mesela biz kanıtladık. Aynen öyle. Tamam 616 gün sürdü. Okey, no problem. Ama sonuçta bunu Bunu yapabildik. diyen herkes şey diyor, aa ne kadar çok uzun sürmüş. Aslında uzun sürmüş değil. Biz bu turu yaparken karavanda yaşıyoruz aslında. Yani gidelim, gezelim, bitirelim, dönelim değil bizim hayatımız. Tabii. Biz karavanda yaşıyoruz. Şu anda Kütahya'da yaşıyoruz. Aynen öyle. İşte Kütahya'dayız. belki 2 hafta sonra, belki 1 ay sonra başka bir şehirde yaşamaya devam edeceğiz. Yani Tabii. gezelim, bitirelim, orayı da görelim, buraya da görelim. Hemen acele edelim gibi bir durumumuz söz konusu değil bizim. Ya biz O yüzden 616 gün. evet tüketim toplumu olmadık. Evet. Hani öyle aşırı çok fazla tüketen insanlar olmadık hiçbir zaman. O yüzden de Bir kahveyi çok tüketiyoruz. Evet günde ya. 2 defa. o yüzden de hani şehirleri de böyle hemen tüketip bitirmek istemedik açıkçası. İlçelere de girelim, köylere de girelim, mezralara da girelim. Evet. Hani oraları da görelim, oradaki Görelim, insanlara da tanıyalım. dokunalım. Aynen öyle. Orası hafızamızda yer etsin. Mesela işte
ilk zamanlar gezdiğimiz yerleri bile konuşurken isimlerine varana kadar, oralarda yaşadığımız şeylere varana kadar hala hatırlayıp sohbet Evet. ediyoruz. Ya da işte birilerine tarifte bulunurken sanki bugün gitmişiz gibi oraları tarif edebiliyoruz. Buraya böyle gidilir falan diye. Bu karavan hayatındaki gezileri hızlı tur yapan dostlarımız da orası oradan önce miydi? Hayır ya, orası orada değildi, o şehirde değildi. Ya bir dakika, oraya gitmiş miydik biz falan gibi oluyor. Biz sindire sindire, yaşaya yaşaya geziyoruz. O yüzden belki de çok daha keyif alıyoruz aslında. Kesinlikle. Kendi Yani, adıma öyle. aynen yani bizim adımıza durum bundan ibaret. Evet. Hatta hemen ufak bir anekdot söyleyeyim size. Sizin kamerada görmediğiniz anda ben eşyaları biraz toparlarken gülden yemek yaparken bir çantanın içinde neydi onlar? Şeyleri düşürdüm ya. Deniz kabukları. Deniz kabuklarını düşürdüm. Gülden'le beraber topluyoruz onu. Bir tane deniz kabuğu. Bunu nereden aldığımızı hatırladın mı diye sordu. Neydi o antik kent adı yine? Piriyene. Piriyene. Aydın'da Piriyene Antik Kenti. Şu anda dağın tepesinde kalmış ama o zaman işte Menderes Ovası Denizken. oluşmadan önce denizken o dağın tepesinde şu anda hala deniz kabuğu var ve o çok farklı bir yapıya sahip. Bunu saklıyorum mesela. Evet yani Her yerden ayrı bir anımız var yani. evet yani her ufacık bir şeye baktığınız zaman şöyle bir parmağın Evet. ucu kadar bir deniz kabuğu Aynen aslında öyle. ama işte bir yaşanmışlığı var, bir hikayeye sahip bu deniz kabuğu. O yüzden bunlar bizler için çok değerli ve biz bunları size aktarabildiğimiz için de açıkçası çok mutluyuz. Evet, kesinlikle Yani en öyle. azından orada bir internet ağında bunlar belki sonsuza kadar kalacak. Belki 50 yıl sonra biri merak edecek. Ya işte kimmiş bunlar diyecek. Evet. İzleyecek. Birilerinin hayatına dokunacağız. Yani bu aslında geleceğe göndermiş olduğumuz bir nevi mektup gibi bir şey. Evet, var ya filmlerde öyle Evet, şimdi yavaş evet. yavaş eskiye dayalı şeylerde paylaşılmaya başladı. Yeni öyle bir film yayınlanmış sanırım. Biz henüz seyretmedik onu. Daha Konuşmadık bile seyretmedim. seninle de. Evet. Ama öyle yani zaman kapsülleri vardı ya böyle bir Evet. ara işte Aynen. 90'larda gömdüler, 2000'lerde açıldı falan. Öyle bizim için de öyle bir anı defteri gibi. Evet. Güzel arşivliyoruz da aynı zamanda şeyde YouTube oynatma listeleri başlığı altında. Bu turda muhtemelen yapamayacağız onu. Çünkü Yok, bölgelere il il ayırmak il il olarak yapabilirim ben. illere Biraz bağlı çok mı? fazla alt karakter olacak Evet. ama yapılabilir. Yani bakalım. Kıyı ve sınır şerit turunda bölge bölge yapmıştık Ege bu bölgesi, listelemeyi. Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Güneydoğu falan filan diye yapmıştık onları. sıralamıştık. Belki yine onlara ilave Bölge bölge değil yapabiliriz. de şehir şehir. Türkiye turu Adana, Bakarız. Önce bir İzmir. gezmeye başlayalım. Daha ilk şehrin yarısını tamamlamadık. Güzel ama çok güzel. Yani ben Kütahya'nın zaten doğasını Bursa'ya çok yakın olduğu için daha önceki motosiklet gezilerimizden biliyoruz. Ağaçlı yolları, güzel köy yollarını çok seviyoruz zaten. Kütahya merkeze ilk defa geldim ama ben. Evet, Bilmiyorum sen geldin mi ben daha önce? geldim. Asker mi? Asker mi? Evet. Kütahya'da askerlik yaptım ben. İnanılmaz güzel bir soğuğu var. Ya Çok güzel Hırkay'la bir soğuğu. oturuyorum fark etmişsinizdir. Ben bir hafta öncesinde böyle çok sıcak diye böyle takılıyordum Bursa'da. Ya, Ama şimdi hemen pantolonlar. akşam üzeri güneş gitti ve ben direkt hırkayı giydim. Güzel serin. Evet. Yani Serin serin çok güzel. Çok güzel. çok Tam güzel. Çok memnunum. en çok gezmelik mevsim şu anda. Ne sıcak ne soğuk. Tam gezilesi bir hava var yani. Ya, Evet, o evet. zaman ilk gezi videomuzu sonlandıralım. Yine muhabbete kaptıracağız biz kendimizi. Yorgun Evet. argın Evet. devam Yorgun ediyoruz. argın. Zaten video kaç saat oldu bilmiyorum. Kim bilir. Ben nasıl videoyu editleyeceğim hiç bilmiyorum. O yüzden daha fazla uzatmayalım. Evet. Bir sonraki videoda Şehir Kütahya'nın şehir Türkiye turumuzun bir sonraki videosunda Kütahya merkezdeyiz. bakalım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.